Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ellerimizle ilgili bir video yapmak istiyorum. Hem sorulduğu için hem ben kullanıp memnun kaldığım için, ellerimiz de her daim göz önünde olduğu için ve bakımlı olduğunda kendimizi hem iyi hem sağlıklı hissettiğimiz için bu konuyu seçtim. Ellerimiz bizim hayatımızda her şeyimizin içinde olan, her şeyi bizim için üreten bir uzvumuzdur. Onlar çok değerlidir ama hep biz onları gözümüzden kaçırırız. Onlar yapar, biz onların kıymetini bilmeyiz. Zaman zaman kuruduğunda, çatladığında, acıdığında dikkatimizi çekerler veya birisi size eline ne olmuş dediğinde aklımıza gelirler. Böyle olmaması için, kendimizi daha sağlıklı, daha iyi hissetmemiz için neler yapabileceğimizden küçücük bir video ile bahsetmek istiyorum. Bana sorulduğu için bu videoyu yapmaya karar verdim. Bana neden soruluyor? Ben bilir kişi miyim? Hayır, ben bu konuda uzman, profesör bilmem ne değilim. Ama ben cilt bakımı konusunda Türkiye'ye cilt bakımını getirmiş bir öğretmenden uzun süreli Milli Eğitim Bakanlığı'nca diploması verilen bir kurs aldım. Daha sonra kalfalık kursunu aldım. Diplomamı aldım. Daha sonra ustalık diplomamı aldım. Yıllar sonra da usta öğreticilik diplomamı alarak bu konuda bu mesleği öğretebilir diplomasını da edinmiş oldum. Şimdi bunu bilen yakın çevrem bildiğinden dolayı bana soruyorlar. Yoksa ellerim dünyanın en güzel elleri olduğu için değil, aşırı bakımlı olduğu için de değil. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu konuda bir bilgim olduğunu bildikleri için soruyorlar. Ben de şimdi size ellerim acıdığında, çatladığında, sızladığında yaptığım küçük bir bakımdan bahsetmek istiyorum. Mümkün olsa bunu her hafta yapabilsem, hatta haftada 2 kez yapabilsem, ama maalesef ben de zamanın çarkında hızlıca döndüğüm için, zaman çok hızlı olduğu için, birçok şeyin içerisine bu bakımı sığdıramadığım, kendi kıymetimi de bilmediğim için maalesef kendi kıymetimizi herkesten sonra biliyoruz. Bu da çok geç oluyor. Bu yüzden de ara ara yaptığım, mevsim geçişlerinde ve kışın özellikle yapmaya çalıştığım bir bakım. Tabii ben bu sonbaharda taşındığım için oğlumun evini taşıdık. Bir de kışın ortasında Ocak ayında kendi evimi de taşıdığım için buna fırsat bulamadım. Uzun zamandır da bu bakımı yapmadığım için ellerim artık alarm veriyor. Diyor bize ya bak ya da ağrımaya devam edeceğiz, çatlamaya, sızlamaya devam edeceğiz. Günlük olarak yapılacak bir şey değil bu. Haftalık, aylık bakımlar olabilir. Haftada 2 kez olabilir. Ama bu bakımı yapmadan önce elinizin veya cildinizin alerjik olup olmadığını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü neye alerjinizi bilmiyorsanız sonra başınız ağrıyabilir. Doktor doktor gezip kendinize bir çare arayabilirsiniz. Bu konuda da aman dikkat demeden edemeyeceğim. Şimdi nasıl bir bakım yapacağımıza geçelim. Çok basit tutmaya çalıştım. Burada size marka vermeyeceğim. Reklam almadım. Hiçbir markayla bir bağlantım yoktur. Mümkün olduğunca üzerlerini bantladım. Geliyoruz efendim, ne kullanacağız, nasıl yapacağız kısmına. Bakımımız parafin bakımı. Şöyle bir parafin aldım. Markasını kapladım. Görüyorsunuz bu büyük boy bir parafin. Daha büyükleri de var. Önce parafin nedir? Onu anlatarak başlamak istiyorum. Parafin petrol üretiminden sonra arta kalan maddelerden üretilen bir maddedir. 1800'lü yıllarda petrol bulunmadan önce, petrol atıkları kullanılmadan önce bu odun katranıyla yapılan bir sistemmiş. Petrol bulunduktan sonra artıklarıyla yapılmaya başlanmış ve o günden bugüne hala birçok yerde kullanılır. Özellikle el ve ayak bakımında kullanılır, vücut bakımında da kullanılır. Ben de ilk olarak bir doktorun yanında çalışmıştım. Kendi özel muayenehanesi vardı.
Benim hocam da aynı zamanda. Daha sonra ben kursum bittikten sonra onun yanında çalışmaya başladım. Orada bütün bir vücut bakımı yapılıyordu. Ama tabii başımızda uzman bir doktor olduğu için biz bunu onun yönlendirmesi dahilinde yapıyorduk. Tüm vücutta kullanılıp kullanılmayacağını bir doktora sormadan evinizde kesinlikle yapmayın. 1. Alerji olabilirsiniz. 2. Yanabilirsiniz. 3. İçine koyduğunuz esansiyel yağlar sizi nefes yoluyla aldığınız için ciğerlerinizi etkileyip hasta edebilir. Onun için uzman bir doktora sormadan, bir uzman görüşü olmadan kendi kendinize bunu denemeyin. Eğer yaptırmak istiyorsanız bunun için özel yerler var. Oralarda doktor gözetiminde yapıyorsunuz. Uzman gözetiminde demiyorum arkadaşlar. İstediği kadar belgesi olsun. Bu işi doktor gözetiminde yapıyorsunuz. Şimdi ben size parafinin evde kullanılabilecek en küçük şeklini anlatıyorum. El ve ayak bakımı için. Ama ne yaptım? Şimdi geldim. Burada evin en büyük bölümüne geçtim. Salondayım ve camı açtım. Çünkü olur da ben bu markayı ilk kez kullanıyorum. İçine kullandığı esans bana dokunabilir mi diye, ki bunun benzerlerini ben yıllardır kullanıyorum. Ama bu marka ilk kez kullanıyorum. Marka vermeyeceğim. Sağlık Bakanlığı onaylı ve bilinen markalardan almanızı tavsiye edeceğim. 3 aşağı 5 yukarı bütün markalar aynı. Sadece içerisine kullandıkları esanslar değişiyor. Bu kimi zaman çilekli oluyor, kimi zaman yosunlu oluyor, kimi zaman azulenli oluyor, kimi zaman killi oluyor, muzlu oluyor. Artık bir sürü esans kullanıyorlar. Biz mesela bunu kullandığımız merkezde beyaz parafin halinde alıyorduk. Doktorumuz kendi ölçerek yağları, esansları koyuyordu. Siz bunu da evde kendiniz denemeyin. Çünkü kullandığınız yağlar uçucu yağlarsa, eğer uçucu yağlar çok tehlikelidir. Damla damla kullanılır, milim milim tartılarak kullanılır. Uçucu yağları herkese tavsiye etmeyin, siz de kullanmayın. Kaş yapayım derken göz çıkarırsınız ve yarar sağlayayım derken de kendinize çaresi bulunmayan dertler edinebilirsiniz. Her duyduğunuzu yapmayın. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu parafini ne yapacağız? Bu parafinin içerisinde çilek esansları varmış ve sanırım birazcık da gıda boyası karıştırılmış. Çünkü esanstan bu kadar pembe olmaz. Bunu eriteceğiz ve bunda el bakımı yapacağız. Ama bundan önce ne gibi aşamalar lazım bize diye soruyorsanız, önce Paşa dedemizden kalmış yüzüklerimizi çıkarıyoruz. Ojelerimizi çıkarıyoruz. Tırnaklarımızı kısaltıp törpülüyoruz. Daha sonra size en basit gelen yöntemleri anlatacağım. Bir vücut peelinginiz varsa onunla ellerinizi ıslatıp hafif hafif ovarak, hızlı ovmayın, ellerinizi çizebilirsiniz. Derinizde gözle görünmedik yaralar açabilirsiniz ve oralar mikrop kapabilir. Veya yüz peelinginiz varsa da onu kullanabilirsiniz. İkisi de yoksa kaya tuzundan yardım alabilirsiniz. Kaya tuzunuz da yoksa Himalaya tuzu kullanabilirsiniz veya bildiğiniz sofra tuzu kullanabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzu alıyoruz. Bu iki elimize de yeter. Elimize koyduktan sonra, buralara da döktüm. Unutmuşum. İşlem yapmayın. Bir bebek yağı alıyoruz. Bundan da bir çay kaşığı alacağız. Elimizi ıslatıyoruz. Daha sonra tuzumuzla yağımızı avucumuzda birleştiriyoruz. Daha sonra da 1 dakika kadar yavaş yavaş ovuyoruz. Yavaş yavaş ovmayı lütfen unutmayın. Çünkü burada bir çizik siz gözünüzde görmüyorsunuz. Oradan mikrop girebilir. Orada leke yapabilirsiniz. Orada şişlik olabilir ve siz burada bir bakım yapayım derken olmadık sonuçlara neden olabilirsiniz. Şimdi ben ne yapıyorum? Elimi ıslatıyorum. Tuzla bebek yağını karıştırıyorum. Daha sonra güzelce ovduktan sonra çeşmede durulayıp geliyorum. O noktada buluşalım. Ellerimi yıkadım, geldim. Bir de sabundan geçirdim. Çünkü çok aşırı yağlı olduğu için bunu da söyleyeyim. Ve kuruladım. Kağıt bir peçeteyle kuruluyoruz burada. Neden? Çünkü
ellerimizi yıpratmış olabiliriz. O yüzden hiç kullanılmamış bir peçete veya bir havluyla elimizi kuruluyoruz. Daha sonra bir dezenfektan veya evimizde bulunan bir kolonya ile şöyle arkalara atayım da markası gözükmesin. Deme lazım, başım ağrımasın. Elimizi güzelce dezenfekte ediyoruz. Ola ki elimizi yıpratmış olabiliriz. Ola ki çizikler oluşmuş olabilir. O yüzden özellikle dezenfekte ediyoruz. İyice tırnak kenarlarımızı güzelce dezenfekte ediyoruz. Bunlar bizim korona döneminde olan dezenfektanlarımızla da yapılabilir. Biliyorsunuz artık hepimizin evinde kilo kilo dezenfektanlar var. Ne olur ne olmaz diye biliyorsunuz zor bir dönem geçirdik. Bir daha görmeyelim. Ve geliyoruz parafinimizi ısıtma işlemine. Bu da benim minnoş parafin makinem. Şimdi benim şöyle bir parafin makinem var. Burayı bantladım. Markası gözükmesin diye. Piyasada bulunabilecek bir makine değil bu. Daha profesyonel bir makine. Büyükçe bir makine zaten. Umarım aldığım parafin buna yeterli olur. Çünkü iç kazanını göstereyim size. Görüyorsunuz kocaman bir kazan kısmı var. Bakalım ne kadar kullanabileceğim. Ben de merak ediyorum. Piyasada nerede bulabilirsiniz bunu? Bunu kozmetik mağazalarda bulabilirsiniz, kuaför malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz ya da internete el parafini yazıp gayet kolay bulabilirsiniz. Eskiden zordu ama şu an birçok şey çok kolay bulunabiliyor. Üstelik kapınıza kadar da getirebiliyorlar. Bu da çok güzel bir lüks bizim için. Şimdi böyle bir makineyi aldınız. Ben taşınırken bunun içindeki kalan parafini döküp güzelce yıkamıştım. Ama az önce silmeme rağmen bir de şimdi 80 derece kolonyayla tekrar pamukla sileceğim. Siz de aldığınızda önce güzel sabunlu bir bezle silin. Daha sonra da kolonyayla aldığınız makinenin her yerini silin. İç kazanını birkaç kez silin. Çünkü burada sağlık söz konusu güzellikten önce. Şimdi hemen şöyle bir parça pamuğuma kolonyayı döküp içini temizliyorum ve geliyorum. Bu makinede ben 40 derece dedim. Aldığınız ürünün içinden çıkan kitapçığa da uyarsanız daha iyi olacaktır. Çünkü bu profesyonel bir makine. Ayarları farklı olabilir. Bunu da belirtmek isterim. Nasıl ki profesyonel bir fırınla, ocakla evde kullandığımız ürünler değişiyorsa bunda da değişiklik olabilir. Makinemiz ısınmaya başladıktan sonra parafinimizi içine koyuyoruz. Eğer böyle bir makine alma ihtiyacını hissetmiyorsanız veya ekonomik olarak ben bunu alamam diyorsanız eğer bir tencerenin içine kaynar su koyup kırılmaz sağlam bir cam tencere içerisinde de üstüne oturtarak bunu yapabilirsiniz. Ben Marie usulü erittiğiniz parafini de kullanabilirsiniz. Eğer bu kaplara eliniz sığmıyorsa da fırça yardımıyla da bu işi yapabilirsiniz. Biliyorsunuz parafinim erimeye başladı. Benim makinem taşınmaya rağmen hala sağlam. Kapağını kapatıyorum ve eriyince işleme devam edeceğiz. Şu an görüyorsunuz 40 derecedeyim. Bu makine için konuşuyorum. Bu profesyonel bir makine. Yeniden hatırlatayım. Belki de sizin kullanacağınız makine 25 derece için veya 30 derece için yeterli olabilir. Bunu lütfen aldığınız kitapçığı çok güzel okumadan yapmayın. Ve eğer ben Marie usulü yapıyorsanız da küçük parmağınızda hafif hafif dokunarak deneyin. Birdenbire bütün elinizi sokmayın. Ne olur ne olmaz. Sağlık işleri şakaya gelmez. O yaptı ben de yaparım diye bir galeyana gelip de hızlı bir şekilde davranmayın. Yavaş yavaş, özellikle ilk kez yapıyorsanız evinizde yavaş yavaş yapın. Şurada da parafinin üzerindeki uyarıları çekiyorum. Burada 50-60 derece demiş ama bence bu fazla. Ve burada eksik olan nedir diye bakıyorum. Burada eksik olan dezenfektanı unutmuşlar. Uygulamadan önce kesinlikle elinizi
temizlemeniz ve dezenfekte etmeniz gerekiyor. Ve bir de kullandıktan sonra elinizi sarmanız gerektiğini de yazmamışlar. Neyse, o kısmı da ben anlatacağım. Onun dışında böyle malzemeleri aldığınızda almış olduğunuz markanın Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına özellikle dikkat edin. Eğer yazmıyorsa da aldığınız yerde, alışveriş yaptığınız siteye mesaj atarak bunun olup olmadığını sorun. Bu çok önemli. Çünkü her yerde her şeyi üretiyorlar. Özellikle bizim gibi geri kalmış ülkeler maalesef her şeyin taklitini yapıyor, ucuz yollusunu yapıyor. Ne olur ne olmaz, sağlık şakaya gelmez. Bir uyarı daha, bu elimiz için değil, evde kullandığımız yemek masamız için bir uyarı. Böyle makineleri kullanırken tabii bunlar ev için üretilmiş mobilyalar olduğu için mobilyamızın üzerine bir havlu veya bir kesme tahtası sererek eşyalarımızı koruyoruz. Ne olur ne olmaz. Bakalım parafinimiz ne durumda? Bayağı erimeye başlamış ama kazanımın dibinde kaldı. Ben aslında 4 tane istemiştim ama ellerinde bir tane kaldığı için maalesef şu an size böyle anlatıyorum. Normalde ben buna 4-5 tane koyarak yapıyorum. Ve her seferinde elimizden soyduktan sonra çöpe atıyoruz. Kazanın içine geri atmıyoruz. Ben doktorun yanında çalışırken bu makinenin bile 3 katı büyüklüğünde parafinleri koyarak hazırlıyorduk. Oradaki parafinler beyazdı, böyle renkli değildi. Doktorumuzun bize vermediği sır dolu esanslarla şişeye koyuyordu. Biz parafinler eridikten sonra kazana ekliyorduk. Kazanımız da bu büyük buzdolabı vardır, yatay kanepe kadar büyüklükte. Onun kadar bir kazanımız vardı. Ondan belirli kablarla alarak, ölçülü kaplarla alarak müşterilere uyguluyorduk. Biz tüm vücut yapıyorduk. Tabii dediğim gibi neydi? Doktor kontrolünde. Siz evde denemeyin. Isıyı düşük tuttuğum için birazcık erimekte zorlanıyor. Böyle bir rengimiz oldu. Görüyorsunuz iyice küçüldü. Şöyle tahta küçük bir spatula ile da çevirerek iyice erimesini sağlıyorum. Ojeli yapılıyor mu yapılmıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Ojeyle belki yapılır ama kalıcı tırnak konusunda hiçbir uzmanlığım olmadığı için eğer kalıcı tırnakla bunu denemek istiyorsanız uzmanınıza bir sormanızı tavsiye edeceğim. Çünkü o konuda hiçbir bilgim yok. Hiç yaptırmadım da, yapmadım da, kursuna da gitmediğim için bir bilgim yok. Şimdi burada görüyorsunuz son artık parafinimizi de erittik. Ben bu kazanı nerede kullanıyordum diyorsanız vücut için kullanmıyordum. Cilt bakımı yaptığımda, cilt bakımı yapmadan önce gelen danışanlara ellerini parafin yapıp sarıyordum ve daha sonra da cilt bakımını yaparak hem el hem yüz bakımı yapmış oluyordum aynı zaman içerisinde. Böylece el bakımı da aradan çıkmış oluyordu. Parafininiz bu hale geldikten sonra bir spatula ile veya bir çay kaşığının ucuyla alıyorsunuz ve elinize şöyle bir küçücük sürüyorsunuz. Çok sıcaksa biraz bekliyorsunuz. Soğuması lazım. Elimiz yanmasın ve camımızın açık olup olmadığından emin oluyoruz. Çünkü içerisindeki esansiyeli biz kendi elimizle koymadık. Fabrika ne koyduysa onu kullanacağımız için çok önemli bu konu. Bu parafin aslında bizim kullandığımız beyaz mumlar vardır, klasik. Her bakkalda satılan küçük mumlardan. Süslülerden bahsetmiyorum, renklilerden bahsetmiyorum. Beyaz olup 10-12 santim uzunluğunda olan ve elektrikler kesilince çocukluğumuzdan beri kullandığımız mumlardan bahsediyorum. Aslında malzeme çok benziyor. Sadece bu kozmetik için üretilmiş ve sağlık için üretilmiş bir malzeme. İçerisindeki esans yağlar ve gıda boyaları da tamamen Sağlık Bakanlığı onaylı. O yüzden aldığınız yerden bu bilgileri almadan almayın. Şimdi ben birazcık ılımasını bekleyeceğim. Elimi yakmak istemiyorum. Çünkü eller nedir? Her şeyimizdir. Bizim hayatımızda yaptığımız her şeyi ellerimizle yapıyoruz. Ve maalesef her konuda yıpranıyor.
Temizlik yapıyoruz, yıpranıyor. Elimizi yıkıyoruz. Dünya para verdiğimiz el sabunlarında neler neler var. Yıpranıyor. En bildiğimiz sabunlar bile elimizi kurutuyor. Çünkü artık ham maddeler çok pahalı ve iyi kalitede bir ürüne ulaşmak çok zor. Çok araştırmak lazım, çok bilmek lazım. Çok bilmiş olmak da aslında iyi bir şey değil. Ne kadar çok bilirseniz o kadar çok değişik bir maddeyle karşılaşıyorsunuz ve bu sizin canınızı da sıkıyor. Ne demişler? Cahillik mutluluktur. O yüzden bazı şeyleri de gözümüzü kapayarak yaşıyoruz. Size daha güzel gösterebilmek için telefonumu da tam bu sıcak parafinin tepesine astım. Dilerim bir sakarlık edip içine düşürmem. Şimdi efendim yavaş yavaş başlayalım. Önce bir küçük parmağımla deniyorum. Hayır, çok sıcak, beklemem lazım. Çok sıcak. Parafinimiz soğurken şunu da göstermek istiyorum. Bir adet buzdolabı poşetine ihtiyacımız var. Ben şöyle bir tane kopardım. İki elimi aynı anda yapamayacağım için tek el göstereceğim ben size. Daha sonra da video bittikten sonra diğer elimi yapacağım. Buzdolabı poşetimiz var. Bir tane cildimiz için kullandığımız seruma ihtiyacımız var. Bir tane tırnak bakım yağına ihtiyacımız var. Bir tane el kremine ihtiyacımız var. Bir tane de havluya ihtiyacımız var. Hepsinden sıra sıra bahsedeceğim. Parafinimiz istediğimiz ısıya geldi. Beklemiştik. Ve burada başlıyorum. Bir bu yüzden. Bir bu yüzden. Sonra biraz bekliyorum. Bir bu yüzden. Bir bu yüzden yaparak bir streç gibi bütün elimi sarmasını sağlıyorum. Ve birkaç kez yaptıktan sonra bekliyorum. Şu an elim gayet güzel, ılıman bir iklime gitti. Görüyorsunuz, şuraya birazcık daha yapayım ki tam sarılsın. Bunu böyle bekletiyorum. Görüyorsunuz, sanki bir kabuklanma gibi oldu. Ve hemen buzdolabı poşetimi açıyorum. Elimi içerisine, evet, bunu düşünmemişim. Her şeyi düşündüm. Bunu düşünmemişim. Poşetimi iyice açtım. Elimi içine yerleştiriyorum. Şöyle köşesinden bir bağlıyorum. Ve bir havluya sarıyorum. Burada örgü bir patiğin içerisine de elinizi koyabilirsiniz. Ben şimdi aradım bulamadım. Veya bir el havlusunu alıyoruz güzelce. Ve güzelce şöyle sararak bir 20-25 dakika bekliyoruz. Bu işlemleri yaparken gündüz yapmak biraz zor. Hele evde insanlar varsa, hele sürekli kapı çalıyorsa, her iş size bakıyorsa yapmıyorsunuz. Ne zaman yapıyoruz efendim? Artık herkes uyumuş, el ayak çekilmiş. Sizin de uykunuz gelmiyor diyelim. O saatler en uygunu. Beklemeniz için de bir tane film de ayarlıyorsunuz kendinize. Ellerinizi de güzelce sarıyorsunuz, oturuyorsunuz. Oh, eller mis, kafa ferah, kapı çalmıyor şeklinde gayet güzel bir şekilde zamanı değerlendiriyorsunuz. O zaman her iki elinize de yapabilirsiniz. Şunu yaptıktan sonra bunu da buradan güzelce içerisine havlumuzun yerleştiririz ve güzel güzel seyrederiz filmimizi. Eğer böyle ben uğraşamam diyorsanız, bunların ısıtıcılı spreyleri de var arkadaşlar. Bir adaptörü var fişli. Onun üzerine spreyli şişeleri yerleştiriyorsunuz. Yine onun da dereceleri var. Ayarlıyorsunuz. Parafinin içindeki spreyin içindeki parafin belli bir derecede ısındıktan sonra elinizi bir güzel spreyliyorsunuz ve daha sonra yine streçe sarıyorsunuz ve havlu içerisinde bekletiyorsunuz. O biraz daha pratik ama bu da biraz daha ekonomik. Artık hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz. Eğer tencerenizde bunu yapacaksanız benmari usulü, orada kabınızın kırılmaz bir cam olmasına önem veriyorsunuz ve ısı ayarını lütfen çok iyi yapın. Elinizi haşlamayın. Sonra ben burada elimi güzelleştireceğim derken yanıklarla uğraşmayın. Ciddi ciddi yanık tehlikesi var.
Allah korusun sonra bu Fadime anlatmıştı onun yüzünden elim yandı demeyin. Size burada bütün pratikleri veriyorum. Lütfen çok iyi dinleyerek yapın. İlk kez yapıyorsanız çok dikkatli olun. Ya da bir uzman yere gidip ilk yapımını oradan şöyle göz ucunuzda iyice öğrenin. Ki burada ben size uzman detaylar veriyorum, aşk olsun. Ama yine de orada en azından bir parafinin ısısı nasıl olmalı, nasıl sarılıyor, açtıktan sonra hangi kremi kullanıyor falan onlara bakarsınız. Onlar da size güzel güzel tavsiyeler verecektir diye düşünüyorum. 25 dakika sonra buluşuyoruz. Evet, ben orada otururken en azından bir 5 dakikada sağ elimde yararlansın diye onu da yaptım. Ve şimdi çıkarırken de normalde böyle çatlamıyor bu kadar ama ben tabii telefonla ve başka şeylerle burada uğraştığım için şöyle sıyırarak çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkması çok kolay zaten. 5 dakika falan oturdum. Çünkü şu an ben bunu ne zaman yapıyorum? Öğle vakti yaptığım için her an kapı çalabilir veya evdeki biri ellerime ihtiyaç duyabilir. Şöyle temizliyorum iyice. Bunu yaptığınız gün dışarıya çıkmamanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra elinize bakım yapıp yatarsanız en temizi, sabaha kadar da yenilenmeniz devam eder. Geceleri biliyorsunuz cildimiz yenileniyor. Ay çok güzel oldu. 5 dakikaya rağmen çok güzel oldu. Şunu da buradan hemen sıyırarak çıkarayım. Ellerim şu an yumuş yumuş. Gerçekten çok ihtiyaçları varmış. Boş bir günümde yine bir gece vakti yine yapmayı planlıyorum. Çünkü gerçekten ellerim bu aralar çok mahvoldu. Taşınmak, deterjanlar ve tabii ki nedir? Çeşme suları da sağ olsun mahvediyor ellerimizi. Tırnaklarımda bir sarılık var. Videolarda belki dikkatinizi çekmiştir. Ben geçen sene bir ilaç kullanmıştım. Bende yan etkiye neden oldu maalesef. Bir ağrı kesici kullanmıştım. Ve benim cildimi ve tırnaklarımı da bozdu. Çok az kullanmama rağmen. O yüzden tırnaklarımda hafif hafif bir sarılıklar var. Ellerimi görüyorsunuz. Şimdi ben birazcık bu ellerimdekileri ıslak bir bezle, ıslak mendille değil, ıslak bir bezle temizleyip hemen bakıma devam edeceğim. Bu parafinleri geri atmıyoruz. Bunlar çöpe gidiyor artık. Aynı yere atarsanız mikrop kaparsınız. Hemen ellerimi temizleyip dönüyorum. Şimdi bu aşamada elime ben yüzüm için kullandığım bir serumdan sürüyorum. Markası önemli değil. Sevdiğiniz bir serum sürüyorsunuz. Tabii bunu sürdükten sonra güneşe çıkıp çıkamayacağınız konusunu iyi araştırın. Serumun C vitamini veya retinollü olup olmaması çok önemli. Eğer öyle bir serum kullanıyorsanız gündüz kullanmayın, gece kullanın. Gündüz daha nem tutan hyaluronik asitli veya başka serumlar kullanın ve onların üzerine de güneş koruyucunuzu kullanmadan dışarıya çıkmayın. Şimdi görüyorsunuz serumumu da sürdüm. Bu aşamada ben bir de Hint yağı kullanıyorum. Castor oil. Bunu ben şişesini maalesef kağıdını da çıkarttığım halde altına şişeye kabartmalı olarak markayı basmışlar. O yüzden başka bir şişeye aldım. Bunda da marka var ama boş bir kutuydu bu. Bundan da şöyle birkaç damla elime sürdükten sonra bununla da bütün elime yayıyorum. Birazcık zor sürülen bir yağ bu. Ama çok yararlı bir yağ. Araştırırsanız görürsünüz. Bunun da üretim koşullarının nasıl olduğuna, ne tür sertifikaları olduğuna bakarak alırsanız çok iyi olur. Çünkü güzel bir yağ. Bunu da güzelce elimize sürdükten sonra sıra geliyor. Herhangi bir markanın, tabi bu kadar yağdan sonra nasıl açacağım bilinmez. Bir tırnak bakım yağına ihtiyacımız var. Ben tırnak etlerimi kesmiyorum.
Sudan çıktıktan sonra veya böyle işlemlerden sonra, banyodan sonra, bulaşıktan sonra bir iticiyle tırnaklarıma bu yağı sürüyorum ve şöyle masaj yaptıktan sonra şöyle yavaş yavaş ya itme çubuğuyla ya da tırnaklarımla iterek bu işlemi geçiştiriyorum. Bu bakımımız da bittikten sonra evet, tırnaklarımıza da bakım yaptık. Şimdi sıra geldi bir krem ile elimizi kremlemeye. Burada bir marka önemli değil. Ben piyasada bulunan her kremi kullanıyorum. Ucuzu, pahalısı hiç önemli değil. Yeter ki bir şey sürün. O günkü ekonomik durumum neyse ona göre alışveriş yapıyorum. Bazen çok iyisini alıyorum. Bazen de o günlük işime yarayabilecek bir krem alıyorum. Evin her bir köşesinde, kanepenin altında, yatağın altında, çantamda, cebimde her yerde el kremi vardır. Yılın 12 ayı güneş gören bir şehirde yaşıyorum. Ve elimden geldiğince de güneş kremi kullanmaya çalışıyorum. Çünkü 50 plus bir kişiyim. Ve bu yaştan sonra biliyorum ki güneşten, beslenmeden, içsel bazı hastalıklardan, hormonlardan lekelenmeler oluyor. Elimden geldiğince onları önlemeye çalışıyorum. Artık ne kadar önleyebilirsem. Önemli olan estetik güzellik açısından değil, 150 yaşına da gelsek bu ellere ihtiyacımız var. Karnımızı bu ellerle doyuracağız. İşimizi bu ellerle yapacağız. Kişisel bakımımızı bu ellerle yapacağız. O yüzden daima bu ellere ihtiyacımız var. Kıymetini bilelim istiyorum. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden, faydalı bir video olmuştur. Denemenizi tavsiye ederim. Günlerdir ellerim acıyor, örgü örerken bile ellerim acıyor. Krem sürmeme rağmen ellerim acıyordu. Çünkü kremler bir yere kadar etki ediyor. Böyle bakımlara ara ara ihtiyacımız var. Resmen ellerim benimle konuştu. Bana bakım yap. Buna ihtiyacım var dedi. Canı yandığını bana hissettirdi. Bu hisleri hissedebilmek de güzel. Buna da şükür. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.